Herkese merhabalar. Photoshop kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar tukan kuşumuzun kanatlarıyla devam ediyoruz. Ben bir tanesini yaptım. Bir diğerini de sizinle beraber yapacağız. Hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden. Bu videoya sığdırabildiğimi sığdıracağım. Sığdıramadığımı bir dahaki diğer videoya aktaracağım. Hemen sihirli halkamızla yine başlıyoruz. Evet, bir düğüm attım. Her zamanki gibi yine 6 sık iğne yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Çok hafif sıktıralım arkadaşlar. Evet, hemen karşıya geçiyorum. Karşıya bağlıyorum. Bağladığım yerden bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına geçip bir çift yapıyorum. Toplamda 6 çift yapacağız. Yani ikinci sıramızda 12 sık iğnemiz olmuş olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. İkinci sıramızı yaptıktan sonra arkadaşlar hemen bunu iyice sıktırıyorum ve açılma yapmaması için bağlıyorum. Dibinden sıkı bir düğüm atıyorum. Evet. Bağladım. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyorum arkadaşlar. Aynen gövdesinde başladığımız gibi devam ediyoruz. Şimdi üçüncü sıramızı da bir çift bir tek olarak devam ediyoruz. 3, 4, 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Her bir sıramızı çiftle başlayıp tekle bitiriyoruz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, çiftle başladığımızda çift olarak bitiyorsa mutlaka hata vardır. Hemen geriye dönüp sayma yaparsanız çok iyi olur. Şimdi üçüncü sıramızda yaptık. Toplamda 18 sık iğnemiz var. Hemen işaret ipimi yine yukarıya aldım. Dördüncü sıramızda bir çift iki tek olarak devam edeceğiz. Şimdi buradan sonrasını ben size söyleyeyim. Zaten bunu yapabileceksiniz. Dördüncü sıramızı bir çift iki tek olarak devam edeceğiz. Her bir sırada 6 artma yapmış oluyoruz. Şimdi üçüncü sıramızda 18 sık iğnemiz varsa burada 6 artma yaptığımızda 24 sık iğnemiz olacak. Bu şekilde sayarak gidin arkadaşlar. Gidebilirsiniz. Şimdi bir çift iki tek yapıyoruz. Burada 24 sık iğnemiz olacak. Bir üst sıramızı bir çift 3 tek. 6 artma olunca 30 sık iğneye yükselecek. Daha sonrasında bir çift 2 tek, bir çift 3 tek, bir çift 4 tek, bir çift 5 tek olana kadar örelim arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, bir çift 5 tek olana kadar ördük. Son sıramızda 42 sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar işaret ipimi çıkarttım ve
ördüğüm parçayı ikiye katlıyorum. Şimdi bunu sık iğneleri böyle karşılıklı olarak sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde karşılıklı bir öndekinden bir arkadakinden birleştiriyoruz. Herhangi bir sayısı yok. O zaten yerini buluyor. Yani sayılar bir yerine oturuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi şu fazlalığını da keseceğim. Arkadaşlar uca kadar geleyim. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi birleştirdim. Tam ucuna kadar geldim. Bu şekilde yarım ay şeklini aldı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir çektim. Çok sıkmayın arkadaşlar zinciri. Sık iğneleri yapmak güç olur. Üstünü sık iğneyle dolduruyorum. 2, 3, 4 ve 5. Döndürüyorum. Hemen dibindeki sık iğneme giriyorum. Bir ilmek kaydırma yapıyorum ve döndürüyorum. Arkadaşlar sık iğnelerimizin arka loblarını alıyoruz. Hemen dibinden itibaren başlıyoruz örmeye. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, ikinci sık iğnem. 3, 4, 5 ve 6 sık iğne oldu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum tekrar. Hemen zincirimin bir tanesine yine bir sık iğne yapıyorum. Hemen sık iğnelerimin üstüne de 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi hemen yanındaki yine sık iğneye batıyorum ve bir ilmek kaydırma yapıyorum ve dönüyorum. Şimdi tekrar yine arka loblarını alıyorum. 2, 3, 4, 5. Ben saydığıma bakmayın. Çok önemli değil zaten. Onlar yerine oturuyor. 7 sık iğne oldu. Yani hiçbir tane atlamadığınız sürece zaten birebir gidiyor. Yine 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Zincirimin bir tanesine sık iğne yaptım. Yine arka lobları alarak devam ediyorum. Bütün bu örneğimizi sonuna kadar aynen bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar.
Farklı bir şey yok. O yavaş yavaş böyle yelpaze şeklini alacak. Ördükçe. Ben de buradan göremiyorum arkadaşlar da. Siyah olunca gözlerimi alıyor gerçekten. Şimdi ben bunu bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar siz bunu aynı şekilde tam bu uca kadar bunu örün. Zaten bu şekli alacak. Gördüğünüz gibi. Sonrasında da bitirelim. En sonunda kanatların bir tanesinde uzun ip bırakmanız yeterli. Dilerseniz ikisini de bırakın. Hangisi rahatınıza gelirse o taraftan dikersiniz. Bunu sonuna kadar gelelim. Uzun ipimizi bırakalım. Sonrasında kuyruğumuza geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki kanadımız da bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Ben ikisinde de uzun ip bıraktım ama siz dilerseniz birisini de bırakabilirsiniz. Birisi yetiyor çünkü. Ben yine de ne olur ne olmaz bıraktım. Şimdi hemen kuyruğumuza başlayalım. Kuyruğumuz için arkadaşlar tam 30 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi arkadaşlar ilk etapta hemen bunu üstünü sık iğne ile dolduruyoruz. Herhangi bir sayısı yok. Yani zaten tek parça olduğu için herhangi bir şeyde eşleşmeyecek. O yüzden sayısı önemli değil. Önemli olan zincirleri atlamadan üstünü doldurmak arkadaşlar. Şimdi bunu ucuna kadar gelelim. Şu uç kısma kadar gelelim. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar tam en uca kadar geldim. En uçtaki sık iğneme de bir tane battım. Şimdi üstüne buraya 2 tane daha yapıyorum. Toplamda en uçtaki 3 tane olmuş olacak. 3 sık iğne olmuş olacak. Bu ipimizi de içine alarak devam ettirelim. Yine aynı şekilde diğer bir kenarını da sık iğne ile tam ucuna kadar örelim arkadaşlar. Tamamlayalım bunu da. Hiç atlamadan şu şekilde devam ettirelim. En uca kadar gelelim, devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, en uca kadar geldim. Şimdi geri dönüş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine yine arka lobdan alıyorum. Sık iğnelerimin arkasından alarak örgüme devam ediyorum. Kuyruğumuz kolay. Bu şekilde arkadaşlar en uca kadar yine gelelim. Sonrasında üstünün dönüşünü tekrardan göstereceğim. İki tarafında ördüm zincirin. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Uca kadar gelelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrar uca geldim. Burada hatırlarsanız 3 sık iğne yapmıştık. Hemen ortasından normal olarak, hani normal sık iğne gibi sık iğne olarak tekrardan örüyoruz. Ortasına batarak örüyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Hemen tekrar aynı yere battık ve tekrar arka loblarından alarak aşağı doğru iniyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle aşağı doğru iniyoruz.
Tekrar bu uca gelelim. Buradan aynı şekilde geri dönüş yapalım. Tekrar bu uca gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aşağı indim. Tekrar yukarıya çıktım. Şimdi devam ediyoruz. En uçtayım. Şimdi arkadaşlar hemen yine bir tane daha sık iğne yaptım. Bir zincir çektim ve yanındakine devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar kuyruğumuzu böyle bitireceğiz. Yine buradan aşağıya iniyorum. Şimdi şöyle göstereyim. İşlemimiz bu şekilde olacak. Hep bir tane zincir çekeceğiz tepede. Aşağı ineceğiz. Geri döneceğiz. Sonra tekrar bu tarafa. Yani her iki tarafı da döne döne gidip geleceğiz. Bu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim ben. Kuyruğumuzu. Bu tam orta kısmımız. Orta kısmımızdan sonra şöyle nasıl yapalım? 2 yani şu şekilde söyleyemedim de arkadaşlar. Neyse böyle sayayım ben size. 2, 4, 6, 8. Yani 8 bu taraf, 8 bu taraf olacak. 8 sıra bu taraf örülecek. 8 sıra bu taraf örülecek. Yani şu orta hariç toplamda 16 kez örülmüş olacak arkadaşlar. Kuyruğumuzu bu şekilde bitirelim. Sonrasında tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kuyruğumuz da bitti. Şimdi hemen kuyruğumuzu dikelim. Kanatlarımızı daha sonra dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi kuyruğumuzu hemen şu kısmını dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle tam olarak göstereyim. Burası arka tarafı. Biz bu tarafını dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi kuyruğumuzu bu şekilde tam ucuna değil, bir tık üst kısmına dikeceğiz. Bu şekilde. Ben şimdi misine ile dikeceğim. Çünkü üzerine tekrardan renkli kısımları geleceği için sıkıntı yok. O yüzden hani misine olsa da hani parlasa da fark etmez. Evet. Şimdi sağlamladım misinemi. Şu şekilde ne kadar üstte diyelim? Şu 2, 4, 6, 8. 8 sıra. 8 hatta 10 sıra. 10 sıra kadar üstüne dikelim arkadaşlar. Yani misinenin parlaması çok önemli değil. Çünkü dediğim gibi o renkli kısımları, tüylü kısımları gelecek üstüne. Bu şekilde. Arkadaşlar ben şimdi burada zorlanıyorum. Bunu dikmeye. Hani yamuk da yapacağım burada. O yüzden şu şekilde şu yan kısımlarında itibaren şu şekilde tam olarak dikelim bunu. Şöyle oturtturarak. Yani şimdi ben zorlandığım için kendim dikeceğim. Çok önemli değil yani dikişi. Güzelce bunu böyle o şekilde yerleştirerek dikelim. Sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar kuyruğumu diktim. Kuyruğumu derken kuyruğumuzu kuşumuzun kuyruğunu. Şimdi Nako Paris olan ipimi, tüylü olan ipimi aldım. Arkadaşlar şimdi üstünden ilmek çıkartarak öreceğiz. Kuyruğumuzun üstüne kadar. Evet bir düğüm attım. Şimdi hemen üstüne ekleyeceğim. Hemen bir tık üstünden arkadaşlar şu kısımdan itibaren bir sıra üstünden
şekilde tam kuyruğumuzun yan kısmını şu şekilde takip edelim. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan diğer kuyruk yanımıza kadar ilmek çıkartarak devam edeceğim. 2 kat yaptım ipimi. Daha tok dursun, daha tüylü olsun diye. Şu şekilde ilmek çıkararak üst kısmını öreceğiz. Dileyen bunları hani bu şekilde zorlanırsanız hani ayrı parçalar olarak da örüp dikebilirsiniz üstüne. Hani ben fazla dikiş olayını sevmediğim için hemen pratik geliyor bana bu şekilde. Bayağı da bir üste çıktım herhalde. Çok da önemli değil yani onların zaten üstüne kanatlar gelecek. Bir kısmı gözüküyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde gözükecek. Beyaz kısmı. Şunu şöyle açayım. Yani bu şekilde yapılacak arkadaşlar. Yani dileyen bunu böyle hani bir parça mesela ne kadar örmüşüm burada? 2, 4, 6, 7 sıra örmüşüm arkadaşlar. 7 sıra şöyle bir parça örerek mesela kaç tane de sık iğne yapmışım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 civarı da sık iğne yapıp hani zincir çekip bu şekilde de örebilirsiniz. 7 sıra şeklinde örüp buraya da monteleyebilirsiniz. Hani daha bu zor gelirse dileyen de bu şekilde ilmek çıkararak üstünü örebilir. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Yani bunu ilk böyle ilmeği biraz çıkartırken belki zorlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi sanırım oldu gibi. Evet. Bunu şimdi normal üstüne dönerek yani normal sık iğne ördüğümüz gibi devam edeceğiz. Şu şekilde uzatacağız. Sadece ilmekleri çıkartana kadar ama en sonda ilmekli parçamızı hem mesela öreceğiz hem de buraya ekleyeceğiz. Örerken ekleyeceğiz yani. Şimdi arkadaşlar ben bunu bu şekilde uzatayım. En son kısmına geldiğimizde ben size bunun eklemesini göstereyim. Evet. Ben bunu bir uzatayım arkadaşlar. Şuraya kadar döne döne. Sonrasında buraya ekleyelim. Kuyruğumuza ekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ördüm. Hatta bu yanlara ekleye ekleye ördüm. Tutturarak ördüm. Birer ilmek onlardan da aldım. Şu şekilde. Burasını hiç eklemedim. Hatta bunu biraz daha yukarıdan başladığım için biraz daha sayısı fazla oldu. Yani buna göre ayarlayın arkadaşlar. Bu şekilde duruşuna göre ayarlayın. Dediğim gibi ben biraz daha yukarıda örünce benim 2, 4, 6, 8 sıra oldu benim. Bir diğerinde 7 sıraydı. Demek ki bir sıra yukarıdan başlamışım. Dediğim gibi çok önemli değil. Kanatlar gelecek zaten. Kanatların arasından gözükmesi gerekiyor. Bu arada bu tüylü ip bunu bir fırça yardımıyla hatta İran kedimde de gösterdim taranmasını. Oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde tarayarak tüylerini çıkartabilirsiniz.
Şimdi arkadaşlar şu kırmızı olan tüylerimize geleceğiz. Şimdi hemen onları da yapalım. Aynı şekilde yine buradan ilmek çıkararak yapacağız. Biraz daha yukarıdan yapacağız. Biraz daha yukarıdan ve bunun biraz daha aşağısına yapacağız. Aynı şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar hemen onu da başlayayım. Onu da göstereyim. Şu şekilde saçaklı ipimiz zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beyaz buradaysa mesela az bir tık, yani bir sıra 2 sıra falan yukarıdan başlayacağız arkadaşlar bunu. Yani bir sıra bile başlamanız yeterli. Bunun üstünden öreceğiz bunu. Kırmızı olanı. Şu şekilde. Hemen bir sıra üstünden başlayarak ilmeklerimizi çıkartacağız. Şu şekilde. Şimdi bunu arkadaşlar bu şekilde ilmek çıkarta çıkarta tam buraya bu beyazın uç kısmına kadar gelelim, şu kısma kadar. Sonrasında tekrardan göstereceğim. İlmekleri çıkartayım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, başa kadar bu şekilde ilmek çıkararak geldim. Şimdi biraz bu beyazın üst kısmına çıkacağız. Hani bu kenarlarına tutturarak öreceğiz. Bu şekilde bunu devam ettireceğiz. Dediğim gibi hani bu şekilde zor gelen, bunu parçalar halinde de örüp dikebilir. Ben dediğim gibi böyle kolayıma geliyor. O yüzden bu şekilde yaptım. Ama sizler hani böyle parça parça dikip, hani bu şekilde kare kare dikip örüp dikebilirsiniz de. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde bu beyazların üstüne tutturarak dediğim gibi öreceğiz. Biraz beyazların üstüne geçmesi gerekiyor. Bunu da böyle yapalım. Biraz daha beyazın altında bitireceğim. Bir 2 sıra kadar altında bitireceğim. Yani şu kısımda falan bitireceğim. Oraya kadar gide gele öreceğim. Yanlardan tutturarak öreceğim. Öreyim, son halinde tekrar size göstereyim nasıl olacağını. Zaten anladınız az çok. Örüp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde ördüm. Yanlara ekleyerek yaptım. Gördüğünüz gibi en sondan kuyruğuna da ekleyerek yaptım. Şu kısımlarda, iç kısımlardaki zincirlerinden aldım. Yani dışarı çıkmasın diye. Dışarıda hiçbir kırmızılık yok. Bunu bu şekilde buralarından alarak bu kısmını kapattım. En sondan da ama bir tarak yardımı, ama bir bu şekilde makas yardımıyla bunların tüylerini iyice çıkarttıralım arkadaşlar. Herhangi bir sayısı yok. Sayıya gerek yok. Bu dediğim gibi kapanana kadar öreceğiz. Beyazı bir tık geçirdim. Gördüğünüz gibi. Bunlar da kuşumuzun altındaki tüyleri olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar videom bayağı bir uzadı. O yüzden burada kesmek zorundayım. Bir dahaki videoma şu göğsünü yapacağız. Kanatlarını dikeceğiz ve gagasını yapacağız inşallah. Şimdi bunları da devam edelim. Onları da en kısa o videoyu da en kısa zamanda göndereceğim. En son videomuzda da ayaklarımızı yapacağım inşallah. Bitmiş olacak videomuz. Bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar dilerim.
Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.